Artık uygun fiyatlı bir telefon almak gerçekten zor. Hem fiyatlar yükseldi hem de buna bağlı olarak uygun fiyatlı telefonlarda uzun ömürlü kullanabileceğimiz neredeyse hiçbir telefon kalmadı. Bence şu piyasa şartlarında 6000 TL'ye alınabilecek en iyi cihazı yani Redmi Note 9 Pro'nun tüm artı ve eksilerinden bu videoda bahsedeceğim. Evet, Note 9 Pro yaklaşık 3 yıl önce çıkmış bir telefon ama şu anda sunduklarına, deneyimine ve özelliklerine baktığımda 6000 TL civarına yeni çıkan güncel bir telefon almak yerine Note 9 Pro almak çok daha mantıklı olabiliyor. Bu tarz objektif incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İnceleyeceğimiz Note 9 Pro 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip. Yani Note 9 Pro özelinde en üst seviye donanıma sahip olan telefon diyebilirim. Hala 64 GB'lık modelde satılıyor. Ancak arada neredeyse hiç fiyat farkı yok. Bu noktada 128 GB'ı tercih etmek kesinlikle daha mantıklı. Xiaomi Türkiye garantili Note 9 Pro'yu sıfır olarak hala alabiliyoruz. Son bölümde de Note 9 Pro ile Redmi Note 10 S'te karşılaştıracağız. Şimdi isterseniz incelemeye tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan baktığımızda Redmi Note 9 Pro günümüz telefonlarından biraz daha farklı bir yapıyla geliyor. Burada hem yumuşak kenar çerçeveleri, kamera modülü ve kasa yapısı itibariyle biraz daha farklı bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Malzeme kalitesi olarak arka kapakta cam, çerçevelerde plastik bir yapıya yer verilmiş. 8.8 mm'lik kalınlık ve 209 gramlık ağırlığıyla elimizi net bir şekilde yorabilen bir telefon. Çok kalın olmasa da ağırlık uzun süreli kullanımlarda rahatsız edebiliyor. Ekran tarafında da 6.67 inçlik IPS ve Full HD Plus 395 ppi gibi gayet yeterli bir çözünürlüğe sahipken 60 Hz standart bir panelin kullanıldığını da söyleyeyim. HDR gibi destekleri bu ekranda göremesek de ekrandaki renkler, kontrast oranı olarak beğendiğimi belirteyim. Ama parlaklık kısmında bu ekranın özellikle güneş ışığında bize kesinlikle görme zorluğu yaşattığını da söylemem gerekiyor. Günlük kullanımda bu ekranda herhangi bir video, dizi, film izlerken gayet keyifli, güzel bir ekran deneyimi verdiğini söyleyebilirim. Parlaklık haricinde bu ekran günümüz için halen yeterli. Ancak parlaklık gerçekten büyük bir dezavantaj. Donanım tarafında geçen senenin en popüler işlemcisini Snapdragon 720G'yi görürken 6 GB RAM bu sisteme eşlik ediyor. Performans tarafında menüde, arayüzde çok hızlı, akıcı bir deneyim verdiğini söyleyemeyeceğim. Burada Note 9 Pro'nun 2 yıllık bir telefon olması büyük bir etken ama yavaş diyebileceğim hantal eski Android bir cihaz gibi de hissettirmiyor. Çoklu sekmelerde bir kasma, donma sorunu yaşamıyoruz. Oyun tarafında da orta grafiklerde PUBG gibi yüksek grafikli oyunları 30-40 FPS bandında güzel bir performansı bizlere verebiliyor. Yarım saatin üstünde uzun süreler oyun oynadığınız zaman da stabilitede bir bozulma yaşamıyoruz. Ayrıca ısınma konusunda da Note 9 Pro'yu çok zorladığınız zaman net bir şekilde ısınıyor. Fakat çok yüksek derecelere çıktığını da söyleyemem. Sadece işlemcinin olduğu bölümde, kameranın olduğu bölümde bir ısınma oluyor. Yani kullanım deneyimini kötü yönde etkileyecek bir ısınmayla karşılaşmıyoruz. Açıkçası performans olarak da orta segment bir cihazdan ne bekleyebiliyorsak Redmi Note 9 Pro bence fazlasıyla karşılıyor diyebilirim. Donanımdan kameraya geçtiğimizde arka tarafta dörtlü kamera sisteminde 64 megapiksel ana kameramız f1.89 diyaframa sahipken 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro ve derinlik algılama kameralarını da görebiliyoruz. Fotoğraf kalitesi beklentimin üstünde çıktı. Fotoğraflara baktığımız zaman orta segment cihazlarda olan yapaylık burada pek de söz konusu değil. Renkler canlı ve gerçeğe yakın bir şekilde gözükürken detaylara baktığımızda da özellikle gün ışığında bir kayıp yaşamıyoruz. Gece çekim performansı çok başarılı değil ama orta segmentte zaten çok da bir şey beklememek gerekiyor. Işık yeterli olduğunda güzel sonuçlar ortaya koyuyor. Video tarafına baktığımızda da Note 9 Pro'da 4K 30 FPS'te AIS desteğimiz var. O AIS'in olmamasından dolayı videolar çok sabit değil ama yine de fiyatına oranla başarılı olduğunu söyleyeyim. Note 11 Pro gibi güncel bir cihazdan da daha iyi bir deneyim sunduğunda rahatlıkla söyleyebilirim. Ön tarafta da 16 megapiksel f2.48 diyaframlı HDR destekli bir kamera bizleri karşılarken genel paket olarak kamera performansı beni fazlasıyla memnun etti. Batarya tarafında da Redmi Note 9 Pro'da 5000 mAh batarya ve 30 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor.
geliyor. Bu bataryayı sıfırdan 100'e 1 saat 40 dakika civarında doldurabilirken batarya performansı da oyun harici bir kullanımda bir günü kesinlikle çıkartıyor. Ortalama 9 saate varan ekran süreleri alabilmemiz de bu cihazı öne çıkaran detaylar arasında. Oyun tarafında da aşırı bir pil tüketimi olmadığını söyleyeyim. Yani batarya açısından halen sizi fazlasıyla idare edecektir. Hoparlör tarafında mono tek bir hoparlör cihazımıza konumlandırılmış. Açıkçası ses performansından, ses deneyiminden çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Böyle bir cihazda daha iyi bir ses deneyimi beklerdim. Redmi Note 9 Pro yeni güncellemeleri aldı. Ancak bazı yurt dışı cihazlara bu güncellemelerin gelmediğini söyleyeyim. Yani tam bir kararlılık yok. Son olarak suya ve toza karşı da Note 9 Pro sadece su sıçramalarına karşı korunuyor. Dostlar, ilk olarak en çok merak edilen soruyla başlayalım. Yani Note 10 ile ufak bir kıyaslamasını yaparsam ekran ve özellikle de performans konusunda Redmi Note 10 Note 9 Pro'dan bayağı öne çıkıyor. Burada özellikle uygun fiyatlı ama performansı yüksek olsun, oyunlarda 60 FPS istiyorum dediğiniz zaman Redmi Note 10 almak çok daha mantıklı diyebilirim. Ekran konusunda da renklerdeki canlılık olsun, parlaklık tarafında olsun Note 10 Note 9 Pro'dan keskin bir şekilde ayrışıyor. Kesinlikle Redmi Note 9 Pro'nun da kötü bir ekranı yok. Aynı şekilde performans olarak da beni gayet memnun ettiğini söylemem gerekiyor. Tabii ki oyunlarda 40-45 FPS bandında bir deneyim verebiliyor. Snapdragon 720G çok da oyun odaklı bir işlemci değil. Günlük kullanım ve genel deneyim açısından bu işlemci hız yönünde de ısınma anlamında da kesinlikle başarılı ve bunun dışında Redmi Note 10'ten de daha az ısınan bir telefon olduğunu da söylemem gerekiyor. Ekran konusundaki en büyük eksi kesinlikle parlaklık. Özellikle dışarıda güneşli ortamlarda ekranı görmekte zorlanabiliyoruz. Bunun haricinde evde kapalı ortamlarda gayet canlı görüntüler verebiliyor. Kameralar konusunda da Note 9 Pro Redmi Note 10'ten önde. Özellikle videolarda aradaki farkı net şekilde hissettiğimi söyleyebilirim. Video konusunda Note 9 Pro bu fiyat bandında sıfır olarak alabileceğiniz en iyi telefon. Hoparlör konusunda Note 9 Pro bu fiyat bandında baya geride kalıyor. Mono hoparlörün kullanılmış olması çok önemli bir eksi. Evet, ses kalitesi hiç fena olmasa da stereo hoparlörlerin verdiği deneyimin yanına yaklaşamaz. Note 10s'teki ses deneyimi Note 9 Pro'dan çok ciddi olarak önde. Batarya konusunda ise bu kez kazanan Note 9 Pro. Özellikle 720G'nin gayet verimli bir işlemci olması ve az ısınması sebebiyle burada 5160 mAh'lik batarya gün içinde fazlasıyla yetiyor. Oyunda oynasanız, sosyal medyada takılsanız da tam bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Ancak Note 10S tarafında işler pek de öyle değil. Helio G95 performanslı bir işlemci ancak güç tüketimi verimlilik anlamında 720G'nin ciddi anlamda gerisinde. Ortalama 7 saat civarı ekran sürelerini Note 10s'te görebilirken Note 9 Pro'da bu süreler 9 hatta 10 saatlere kadar da çıkabiliyor. Yani her iki cihazın artı ve eksilerini özetlersem Redmi Note 10S hoparlör, ekran ve performans tarafında öne geçerken Redmi Note 9 Pro'da özellikle kamera, batarya ve az ısınmasıyla öne çıkan bir telefon diyebilirim. Açıkçası oyunla çok fazla işim yok. Ekran kalitesi olarak da çok yüksek beklentilerim yok derseniz Note 9 Pro almak genel bir kullanıcı için bence daha mantıklı. Ama sizin için ekran kalitesi ve oyun performansı birinci öncelik diyorsanız Note 10S almak da daha mantıklı bir hale geliyor. Son olarak da Redmi Note 9 Pro'ya fiyatına oranla bir not verecek olursam 10 üzerinden bir not verirsem 8 puanı kesinlikle hak ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Note 9 Pro almak hala mantıklı mı? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Açıkçası şu piyasa şartlarında bence Note 9 Pro alınabilecek en mantıklı telefonlardan biri. Eğer ki bütçe sınırım maksimum 6000-7000 bandında diyorsanız Note 9 Pro, Note 10S ile beraber bu fiyat bandının açık ara en iyi telefonları ve gelecek videolardan anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.